Daha önce karavanımızın detaylarını gösterdiğimiz bir video hazırlamıştık. Fakat sıfırdan karavan yapmak isteyen kişiler için çok önemli bir konu olan elektrik tesisatı, izolasyon gibi bilgileri paylaşmamıştık. Onun için ayrı bir video hazırlamak istedik. Biz teknik konulara çok fazla hakim olmadığımız için çok iyi anlatamayacağız bunu. O yüzden Tonya Karavan'dan Yusuf'u davet ettik. Çok daha bilgi sahibi bu konuda. Biz daha çok bu tarzda butik araçların ya da daha fazla, daha büyük butik araçların özel imalatlarıyla ilgileniyoruz. Karavana dönüştürümle ilgileniyoruz. Melis ablanın en çok hoşuna giden yan duvar, üst duvar ve yan duvarlarda Dark Stone dediğimiz bir membran kaplama kullandık. Bu membran kaplamanın bize bir artı avantajı var. Mesela içeride bir ambiyans ışığımız var, mavi renkli. O ambiyans ışığını açtığımızda yukarıdaki taş desen, kaya desen olduğu için bütün görseli ön plana çıkartıyor. Ufak tatlı elektrik sisteminden bahsedersem, pop-up tavanda bir 165 wattlık güneş panelimiz var monokristal olarak. İçeride 2 tane 70 amper AGM akümüz var. Bu aküler ve işte bahsetmiş olduğum tüm elektronik cihazlar zaten Efe abilerin daha önceden temin ettiği şeyler. Yukarıdaki güneş paneli otomatik olarak aşağıdaki bir tane yaşam aküsüne bağlı. Arada tabii ki de gerekli olan sigorta ve MPPT şarj kontrol cihazımız var. Bir 30 amperlik şarj kontrol cihazıyla değiştirdik biz mevcut olanını ki daha verimli kullanabilsinler işte bulutlu havalarda ve soğuk havalarda diye. Onun dışında 70 amper yaşam akümüz var. 70 amper aracın kendi aküsü var. Aracın kendi aküsüyle yaşam aküsü arasında güneş olmadığı takdirde kullanabilmeleri için Cyrex mikro enerji rölesi yerleştirdik biz. Bu sayede araç giderken Efe abi ve Melis abla hiçbir şekilde aküleri boşalmıyor. Tamamen dolu hale geliyor ve dolduğu zaman cihaz kendisini otomatik olarak kesiyor. Bu yüzden de atıyorum yaylalara değil de direkt mağaralara da girseler mağaranın içerisinde elektriksiz hiçbir şekilde kalmayacaklar. Bir 12 volt Dometic'in CRX50 model buzdolabı var. Bu buzdolabı 12 voltla çalışıyor ve saatte ortalama yaz aylarında 25-30 derecelerde 2 amper gibi bir güç tüketimimiz mevcut burada. Yani neredeyse yakmıyor denebilecek bir derecede güç tüketimimiz var. Oturduğumuz yerin alt tarafında bir tane 1000 watt modifiye sinüs bir invertörümüz var. Bu invertör sayesinde de aracın içerideki 220 volt ihtiyacı olan yani sadece şu görmüş olduğunuz prizleri 220 volt elektrik sağlıyor. Bu sayede de ne yapabiliyoruz? İşte 1000 wattı geçmeyecek şekilde bir laptop, telefon, işte şarj aleti gibi ufak çaplı şeylerin şarjı mümkün burada. Araçta bir de dış alım temin edilmiş. Temin edilen dış alımı biz burada sadece tek bir prize verdik. Bu prizi sadece araca dışarıdan elektrik verdiğinizde yani yüksek watt çeken bir herhangi bir elektrik cihazı kullandığınız zaman bu elektronik cihazı buradan alıyorsunuz. Bu taraftaki sağ taraftaki ikili prizse direkt invertör üzerinden ufak çaplı elektronik cihazları kontrol edebilmek için, şarj edebilmek için. 3 tane ana tuşumuz var burada aydınlatma için. Bir tanesi bu sağ duvardaki ana aydınlatmamız. Bir tanesi zeminde bir ip neon şeklinde olan turkuaz renkli bir gece hani sadece loş ışık olsun, adım attığınız yeri görebilin ya da bir hareket ederken kullanabilin diye. Bizim şu anda bir voltaj göstergemiz, 12 volt çakmaklık ve USB soketimiz artı bir de temiz su depomuzun göstergesi var. İnvertörümüzün açma kapama düğmesi var burada. Küçük araçlarda tercih edilmeyen ama bizim bu araca eklediğimiz bir şey daha var. Altta bizim kullanabildiğimiz boş bir alan vardı ve biz bu alana 48 litre gibi bir pis su olarak kullanılabilecek bir alan yarattık paslanmaz çelik depodan. Bu sayede de işte atıyorum kamp alanında ya da insanları rahatsız edebileceğiniz yerlerde pis suyun dışarı akmaması için alttaki depoda toplanıyor ve siz bunu daha sonra uygun görmüş olduğunuz bir yerde boşaltımını gerçekleştiriyorsunuz. Deponun donmaması için isterseniz bu opsiyoneldir. İçerisine bir 12 volt rezistans ekletebilirsiniz. Pis su deposu olduğu için gerek görülmeyebilir ama emin olun kış aylarında bir tatile giderseniz Bolu, Abant, işte Erciyes, Ağrı tarzında bir bölgeye giderseniz
o depo muhakkak ki donacaktır ve bu size büyük sıkıntı çıkartacaktır. Şimdi burada araçta bir de elektronik herhangi bir kısa devre ya da bir yangın riski durumu söz konusu olmasın diye bu çekyatın altında invertörün yanında ana sigortalarımız var. Bıçak sigorta kullandık 12 volt olduğu için. İnvertörden gelen elektrik, 220 volta çıkan elektrik, artı aküden gelen elektrik, yani bunların tamamını topladığınız zaman baktığınızda karmaşık ama komplike bir sistem elektrik tesisatımız var araçta. İşte hidroforumuz için bir sigortamız var. Buradaki çakmaklığımız için, çakmaklık ve USB girişleri için bir sigortamız var. Buzdolabımız için bir sigortamız var. Arada şarj kontrol cihazı için bir sigortamız var. İnvertörün zaten kendi üzerinde sigortası olmasına rağmen biz priz ve invertör arasına ekstradan bir sigorta daha ekledik ve bu tarzda bir güvenlik tedbiriyle de araçta elektronik olarak yangın çıkma olayını, riskini tamamen minimize etmiş bulunmaktayız. Şu görmüş olduğunuz tamamen %100 sığır derisinden orijinal T3 tavanlarının deri kaplaması. Göremiyorsunuz ama içeride bir izolasyonumuz var. İzoboz, izogreen ve keçe diye tabir ettiğimiz 3 katmanlı bir izolasyon yalıtımımız var. Artı bir de nem bariyerimiz var. Araçta ortalama şu anda -30 gibi bir ortamda kullanabileceğiniz bir sıcaklık, içerinin sıcaklığı size mevcut yeterli oluyor. Şu anda bu araçta yok ama nedir? İşte kuru tip ortam ısıtıcıları var. Çeşit çeşit markaların, farklı markaların. Bu araç için en küçükleri yeterli olacaktır. Ona eklettiğiniz takdirde de gözünüz kapalı bir şekilde hani korkmadan istediğiniz yerde tatile gidebilirsiniz. Soğuktan yana etkilenmezsiniz. Karo halı koyarak biz burada izolasyonda şöyle bir katkısı oldu bize. 1. Isı, 2. Ses yalıtımı. Bagaj bu araçlarda motor arka kısımda olduğu için içeriye çok fazla bir ses geliyor ve ısı çok yüksek oluyor, direkt yukarıya çıkıyor ve aracın içerisine yayılıyor. Birincisi sesi kestik çünkü bitümen bir halı olduğu için ve yoğun bir halı olduğu için ses izolasyonunu en üst seviyede tuttuk. Bu araçla giderken ben açık konuşayım birkaç kere aldım götürdüm. Halı olduğundan dolayı ben aracı istop ettirdim diye düşünüp tekrar marş basmaya çalıştığım zamanlar da oldu. Isı olarak da şöyle bir avantajı var. İşte atıyorum ortalama 70-80 dereceleri çıktığında motor o sıcaklığı size hiçbir şekilde içeriye vermiyor. Nem bariyeri adını verdiğimiz bir malzememiz var. Nem bariyerinin bir tarafı nemi emer, diğer tarafı ise o nemi araca yansıtmaz. Yani iç alana, ahşaba yansıtmaz. Nemi emdikten sonra ne oluyor? Eğer var ise ki bunu biz üreticiler de olsak, benim diyen izolasyoncu da olsa açık konuşmak gerekirse araçta muhakkak bir hava çıkışı kalıyor. O hava çıkışı sayesinde de gidiyor. Dediniz ki ben hiçbir şekilde hava çıkışı bırakmıyorum kardeşim. Yok diyorsanız zaten içeride o nem oluşmaz. Araçtaki izolasyondan bahsettiğimiz gibi burada mevcut yapıdaki bazı yerlere mecburen izolasyon koyamıyoruz. Kapının çalışır mekanizması oluyor. Artı cam sürgüsünün makas mekanizması da olduğu zaman izolasyonu daha az tutmak zorunda kalıyoruz ve ya da hiç koyamıyoruz. Burada da şöyle bir ses alıyorsunuz. Ama izolasyon koyabildiğimiz bir tık daha fazla mesela sürgülü kapıda keza öyledir. Çalışır mekanizma sadece üst, alt ve ortadaki kilit mekanizmasında olduğu için buraya daha fazla izolasyon çalışması yapabiliyoruz. Burada da işte ön taraftaki tiz ses harici daha tok bir ses alabiliyorsunuz. Bu tok sesinde izolasyonun bir tık olsun kalitesini, bir tık olsun farklılığını veyahut da ne kadar iyi yapıldığını anlayabilirsiniz. Ön taraftaki göstermiş olduğum gibi izolasyonun az olması ve arka tarafta daha fazla olması ve daha tam bir alanda olan izolasyonumuzsa bu tarzda bir ses çıkışımız var. Buraya vuracağım ama burada şöyle bir şey düşünmeyin. Burada izolasyon var lakin 2 saç bölmesi var. Çünkü bu araçlarda burada havalandırma alanı olduğu için burada normal saç var ama arka tarafındaysa bir izolasyon çalışması daha var. Yani şu sesin aynısını alabileceğiniz bir izolasyonumuz var. Ve -30'da, -40, +30'da, +40 derecelerde bile bunaltmayacak derecede kalıyor içerisi. Sıcaklarda, soğuklarda ise atıyorum montunuzla birlikte içeride oturabiliyorsunuz. Hani tabiri caizse ortaya bir tane büyük bir mum koyduğunuzda o mumun ısısı bile içeride size yeterli olacak şekilde izolasyon var bu araçta. Bahsetmiş olduğumuz bizim karo halı
Yani içerideki hem ısı hem ses izolasyonumuzu yapan, ayrıyeten de yanmama özelliği olan, antifriz özelliği olan bir halımız var. Şöyle göstermek gerekirse bu halı bagajın tamamına yayılmış durumda. Hatta bagajın ayrı bir kapağı olmasına rağmen mesela biz o ekleri yok etmeye çalıştık mümkün mertebe. Bu halı sayesinde bahsettiğim gibi içerideki ses izolasyonumuz, ısı izolasyonumuz en üst seviyeye çıkmış oluyor.